Tarihin görkemli sayfalarındaki yolculuğumuza bu hafta erken dönem tarihçileri tarafından güneşin altındaki en zengin şehir olarak tanımlanan Persepolis'le devam ediyoruz. Pers İmparatorluğu'nun ve insanlık tarihinin en önemli anıtlarından biri olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Persepolis, 30 farklı milletin bir araya gelerek ortak bir medeniyetin izlerini yansıttığı evrensel bir başkent adeta. Burada Babil, Lidya, Mısır ve Yunan etkilerini bir arada görüp sütunlar üzerindeki kabartmalarda imparatorluğun farklı halklarının nasıl barış ve uyum içinde bir araya geldiklerine tanıklık edeceğiz. Tarihte bilinen ilk Türk figürlerini de göreceğimiz kabartmalarda kullanılan bazı motif ve sembollerin Pers ve Zerdüşti inancındaki karşılıklarını anlamaya çalışacağız. Doğu sınırını Indus Nehri'ne, batı sınırını İstanbul Boğazı'nın ötesine taşıyan Pers tarihinin en güçlü hükümdarlarından 1. Darius tarafından inşasına başlanan ve yaklaşık 150 yılda tamamlanan Persepolis, Rahmat Dağları'nın eteklerinde tam 125 bin metrekare genişliğinde bir alana yayılıyor. Büyük İskender'in işgali sırasında yakılıp yıkılan şehir, tarihin en büyük güç mücadelelerinden birinin tanığı aynı zamanda. Yıkımın altında yatan sebepler hala tartışılırken, kentin görkemli kalıntıları insanlık tarihinin çelişkilerini, zaferlerini ve trajedilerini anlatmaya devam ediyor. Bu gezimizde kuruluşundan 2500 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Persepolis'te taşlara kazınmış şifreleri keşfedip binlerce yıllık bir medeniyetin kapılarını aralıyoruz. Dini ve kültürel hoşgörü stratejisiyle Pers İmparatorluğunu kurup dünyanın dört bir köşesinin kralı unvanını taşıyan Büyük Kiros'un Doğu Seferi'nde ölümünden sonra 4. kral olarak tahta geçen 1. Darius, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında imparatorluğun daha da güçlenmesi ve zenginleşmesiyle kralların kralı unvanıyla Persepolis'i inşa edip başkenti Pasargat'tan buraya taşımıştı. İmparatorluğun kültürel, politik ve dini gücünün bir simgesi olan şehirde Darius'tan sonra tahta çıkan oğlu 1. Serhas ve torunu Ardeşir de şehri büyüterek çeşitli anıtlar yaptırdı. Persepolis, kraliyet konutundan çok ilkbaharda yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz kutlamaları zamanı ziyaret edilen bir kompleksti. O dönem Pers İmparatorluğu öylesine zenginleşmişti ki batıda insanlar şaraba su katarak içerken Perslilerin şarabı sek içmeleri bile Batılıların imrendikleri bir konu haline gelmişti. Burada imparatorluk başkent Persepolis'ten 3 kıtaya yayılarak Orta Asya, Kuzey Afrika ve Balkanların güneyini kontrol etmiş, M.Ö. 480'lerde yaklaşık 112 milyon olduğu tahmin edilen dünya nüfusunun 49 milyonunu yani %40'ından fazlasını çatısı altında birleştirmişti. Ve yüzyıllar sonra ünlü Alman filozof Hegel Persleri ilk tarihi halk olarak tanımlamıştı. Tarihin derinliklerinden yükselen Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun gücünü, kültürel zenginliğini ve mimari anlayışını yansıtan bir sembol adeta. Perslerin zenginliklerini, kültürler arası bağlarını, sanata verdikleri önemi ve yönetim güçlerini ortaya koyuyor. İran'ın Fars eyaletinde Şiraz'a 60 kilometre mesafede olan Persepolis antik kentinin kuzeybatı bölümünde tüm uluslar kapısına doğru 111 basamaklı ve 2 sıra halinde yükselen 10 santimetre yüksekliğindeki merdivenlerle çıkıyoruz. Aynı anda birçok kişinin yan yana çıkabilmesi için bu kadar geniş tasarlanan merdivenler, ziyaretçilerin yukarı çıkarken yorulmamaları için oldukça alçak tasarlanmış. Günümüzden 2600 yıl önce bu merdivenlerden Pers soyluları ve çeşitli halkların temsilcileri geçerdi.
temsilcilerin imparatora sunmak için memleketlerinden getirdikleri ağır hediyelerle daha rahat çıkmasına imkan tanıyan basamakların alçaklığı, imparatorluğun hoşgörüsünü ve erişilebilirliğini simgeliyor. Büyük Kapı ya da Darius'un oğlu Xerxes tarafından yaptırıldığı için Xerxes ya da Serhas Kapı olarak da bilinen Tüm Uluslar Kapısı'na vardığımızda bizi insan başlı, boğa gövdeli, kanatlı Lamassu heykelleri karşılıyor. Mezopotamya etkileri taşıyan kapı, çok kültürlülüğün de bir yansıması olarak güç ve korumayı simgeliyor. Antik dönemde imparatorluğa bağlılıklarını göstermek için farklı bölgelerden gelen elçiler hediyelerini sunmak üzere bu kapıdan geçerdi. Kapıyı geçtikten sonra 92 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan, Persepolis denince akla gelen çift başlı kartalın da bulunduğu ordu yolunu yürüyoruz. Yeni fethedilen toprakların eyaletlere bölünerek görevlendirilen satraplar tarafından yönetilmesi, imparatorluğun kurucusu Büyük Kiros'tan sonra 1. Darius tarafından da sürdürülmüştü. Fars ölümsüzleri olarak bilinen, seçkin bir askeri güç oluşturan 1. Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmış, Büyük Kiros'un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırılmıştı. Satraplıklar için sabit vergiler getirilmiş, bu vergiler ödendiği sürece fethedilen topraklardaki hanedanlar rahatsız edilmemiş, hiçbir şekilde dil ve dinlerine karışılmamıştı. Sınırlar içindeki barış ve istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişmiş ve Akdeniz'in batısına kadar uzanan ticaret hatları kurulmuştu. İlerlediğimizde Persepolis'in en önemli yapısı olan Apadana Sarayı karşımıza çıkıyor. Büyük Darius ve oğlu Serhas tarafından Mısır'daki ocaklardan getirilen taşlarla Yunan mimar ve taş işçileri çalıştırılarak inşa ettirilen saray 10.000 kişi kapasiteliydi ve 72 sütunla destekleniyordu. Bugün bu sütunlardan sadece 13 ayakta olsa da ihtişamı hala hissediliyor. İlk kazı çalışmalarında arkeologlar Persepolis'in inşa sürecinde kölelerin çalıştırıldığını düşünürken daha sonra bulunan 30.000 kil tablette imparatorluğun dört bir köşesinden gelen çalışanlarla 2-3 yıl süreli ücretli sözleşmeler yapıldığı ortaya çıkarılmış. Tabletlere göre sadece erkek değil kadın sanatçıların da çalıştığı yapım sürecinde en yüksek maaşın yönetici pozisyonunda 3 kadına ait olduğu tespit edilmiş. Günümüz İran'ı ile 2600 yıl öncesinin Pers İmparatorluğu arasında kadınlara bakış açısından da oldukça büyük farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki çalışan hamile kadınlara ücretli izinler verilip çalışma hayatına geri döndüğünde çocuğu da olduğu için daha fazla maaş ödenirmiş. Persepolis'te birçok yapıyı birbirine bağlayan taş merdivenler ince işçilikle oyulmuş ve detaylı kabartmalarla süslenmiş. Buradaki her detay öylesine etkileyici ki saatlerce izlenebilir. Merdivenlerde imparatorluğa bağlı halkların tören geçitlerini ve krala sadakatlerini simgeleyen sahneler bulunuyor. İmparatorların büyük kutlamalar için kullandıkları ve tören salonu olarak da isimlendirilen sarayın kabartmaları, Yeni Yıl Festivali'nden sahneleri tasvir eden enfes kabartmaların yanı sıra Pers İmparatorluğu'na bağlı 23 farklı halkın elçilerini ve taşıdıkları hediyeleri tasvir ediyor. Üst kısımda artlarından gelen askeri görevliler ve muhafızlar atları ve kraliyet arabaları ile gösterilmiş. Temsilcilerin bazıları tamamen Farslara özgü ulusal giysilerini giymişken bazı temsilciler kendi uluslarının özgün karakterini yansıtan ve milliyetlerini açıkça tanımlayan kıyafet, başlık, sakal ve saç stillerine sahip. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Şevket Dönmez'in belirttiğine göre
tarihte bilinen ilk Türk figürleri Saka yani İskit temsilcilerine ait seyrek sakallı, hafif yuvarlak suratlı ve çekik gözlü tipleriyle Persepolis'te şu an gördüğümüz figürler. Onlar da Pers İmparatoruna bağlılıklarını sunmak üzere çeşitli hediyelerle ziyarete gelmişler. Delegeler bağlılıklarının bir işareti ve hükümdara saygı olarak gümüş ve altından yapılmış vazolar, silahlar, dokuma tekstilleri, mücevherler ve uluslarından getirdikleri hayvanları taşır vaziyette betimlenmiş. 3 ila 9 üyeden oluşan her heyet grubu selvi ağaçları ile birbirinden ayrılmış ve delegasyonun başında elçinin elini tutarak yönlendiren bir Pers subayı bulunuyor. Eski çağlarda özellikle Ahamenişler döneminde kullanılan sembollerin sayısı 50'den fazlaydı. Bu semboller Persepolis mimarisinde ve tabii kazılı nesnelerde görülebiliyor. Sembollerin en önemlilerinden birkaç tanesinden burada da bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir aslanın boğaya saldırdığı tasvir. Aslan ve boğa dünyanın en eski mitolojik sembollerinden. Birçok uzman bu sembolü Mitraist sanatın öne çıkan işareti ve güçlerin mücadelesi olarak görüyor. Arkeologlara göre aslan güneşi ve yaz mevsimini, boğa ise kış mevsimini temsil ediyor. Bu doğanın ve yaşamın döngüsünü, zamanın sürekli ilerleyişini anlatıyor. Farklı çiçek ve bitki motiflerinin de tekrarlandığı kabartmalarda her zaman yeşil olan kutsal selvi ağacı ölümsüzlüğü, palmiyeler hurmayı ve dolayısıyla hayatın tadını ifade ediyor. Doğu dinlerinde ve birçok farklı kültürde saflık, aydınlanma ve yeniden doğuşun simgesi olan, diğer çiçeklere göre de oldukça farklı bir yaşam döngüsü bulunan lotus çiçeği, İran mitolojisinde su tanrıçası Anahita'nın çiçeği olarak kabul edilir. Barış ve dostluğun sembolü olarak Persepolis'in her tarafında görülebilen bu çiçek figürü, Zerdüşti inancının kutsal çiçeği olarak Pers İmparatorluğu'nun da baskın sembolü. Kanatlı disk olarak da tanımlanan Faravahar, ilahi bir güç olarak Persepolis'teki kabartmalarda yer alan bir başka figür. Faravahar, Zerdüşti inancının en önemli tanrısı olan Ahura Mazda'yı simgeler ve bu sembol tanrısal rehberliği ve ilahi adaleti temsil eder. Ahura Mazda, evrenin düzenini koruyan en yüce varlık olarak kabul edilir. Kanatların genişliği, Tanrı'nın imparatorluk üzerindeki koruyuculuğunu ve gücünü gösterir. Zerdüşti inancının detaylarını ve Faravahar sembolünün ayrıntılarını merak edenler için Gezi videomuzun linkini hemen sağ üstte bırakıyorum. Persepolis ismi Yunanca Pers şehri anlamına geliyor. Fakat İranlılar buraya Taht-ı Cemşit diyorlar. Cemşit, İranlı ünlü şair Firdevsi'nin Şehname isimli eserinin karakterlerinden biri. Perslerin efsanevi kralı Cem, güzel yüzlü olduğu için ışık anlamında Şit lakabı verilmiş ve Cemşit olarak anılır olmuş. Efsaneye göre 21 Mart günü Azerbaycan'a gidip yüksek bir yere tahtını kuran Cemşit'in üzerine güneş doğar ve tacı ile tahtındaki mücevherlerin parlaması sonucu gece ve gündüzün eşit olmasından dolayı bugüne Nevruz denilir ve Cemşit bugünü bayram ilan eder. Çok sayıda yapıdan oluşan bir kompleks özelliği taşıyan Persepolis'te Apadana'nın güneyinde yer alan Taçara, 1. Darius'un özel sarayıydı. Persepolis'teki saray yapılarının en eskisi olarak en kaliteli gri lime taşından yapılmıştı. Ayna saray olarak da bilinen bu yapı, orijinal, ayna gibi parlayan somon rengi parlak cilalı seramikleriyle koruma altında. 3000'den fazla kabartmanın yer aldığı Persepolis antik şehrinde ortak kavramlara ve tekrarlayıcı motiflere yer verilmiş. 1930 yılında başlayan kazılarla ortaya çıkarılan her motif
tarihe kazınmış bir mesaj ve her kabartma geçmişin modern bir tasviri gibi. Taçara'nın hemen yanında bulunan Hadiş Sarayı, Serhas tarafından yaptırılan bir başka saray. Bu yapı taht odası olarak kullanılmış ve Serhas'ın kişisel yaşamına dair izler taşıyor. Persepolis'in en büyük ve şaşırtıcı yapılarından olan 100 sütunlu saray, yaklaşık 7.000 metrekarelik alanıyla kralın orduları ya da yabancı elçilerle buluştuğu bir tören salonuydu. Bu yapının devasa sütunları ve üzerinde 2 metrelik sütun başlıkları Pers İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını simgeliyordu. Günümüzde sütunların çoğu yıkılmış olsa da temel planı ve kabartmaları hala görülebiliyor. Darius'un Persepolis'i yaptırırken önemli 3 amacından ikisi devlet hazinesini koruma altına almak ve arşivini saklamaktı. Pers İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü temsil eden hazine binası, imparatorluğun farklı bölgelerinden toplanan altın, gümüş ve değerli taşların saklandığı alandı. Burada bulunan yazıtlar imparatorluğun zenginliğini ve ticari ağlarını gösteriyor. Büyük İskender'in şehri yıkmasıyla pişen kil tabletler daha da sağlamlaşarak binlerce yıl sonra mucizevi bir şekilde burada ortaya çıkarıldı. Darius'un ve ondan sonra gelen kralların yaptırdığı 14'ten fazla şaşalı sarayla giderek bir saraylar şehri haline gelen Persepolis'in saltanatını Persler sadece 200 yıl kadar sürdürebilmiş, M.Ö. 331'de Büyük İskender gelerek şehri yakıp yıkmış, sarayları yerle bir etmişti. Tarihçiler aslında fethettiği yerleri yakıp yıkmanın Büyük İskender'in adeti olmadığını belirterek Persepolis'e bu kadar zarar vermesini, Perslerin M.Ö. 480'de Pers savaşları sırasında Atina'daki Akropolis'i yıkmalarının intikamını almak istemesiyle açıklıyor. Büyük İskender'in Persepolis'i yakması sonucu o dönem yazılı tabletlerini fırınlamayı bilmeyen Perslerin arşivindeki tarihi belge niteliğinde önemli kil tabletler sertleşerek günümüze kadar ulaşmış ve tarihe ışık tutuyor. Bir önceki Pasargat bölümümüzde gördüğümüz 1. Darius'un Nakşirüstem'deki mezarına benzer şekilde yapılan Pers kralları 2. ve 3. Ardeş'in mezarları da Persepolis'te. Toprak, hava, su ve ateş Zerdüşti inancında kutsal olduğundan ölüler toprağı kirletmemek için gömülmez, havayı kirletmemek için yakılmazdı. İster tarihçi, ister arkeolog olun ya da eski dünyanın harikalarını keşfetmek isteyen bir gezgin, Persepolis, antik dönemin en güçlü ve en etkili imparatorluklarından birine benzersiz bir bakış sunuyor.